Bugün bilgisayara adım adım AutoCAD 2024 kurulumunu göstereceğim. Yapmamız gereken ilk adım internet bağlantımızı kesmek. Şu an internete bağlıyım. Windows arama çubuğuna gelip ağ bağlantılarını görüntüle yazıyorum. Açıyorum. İlgili yere gelip sağ tıklayıp devre dışı bırak diyorum. İnternet bağlantım kopmuş mu? Evet, internet bağlantım yok. Bu pencereyle işim bitiyor. Kapatıyorum. Tekrar Windows arama çubuğuna gelip virüs ve tehdit koruması yazıyorum. Açıyorum. Hemen burada virüs ve tehdit koruması ayarlarının altında ayarları yönet diye bir yer var. Ona girip şuradaki açık olan kutucukları kapalı konuma getiriyorum. Sonra burayla işim bitiyor. Pencereyi kapatıyorum. Yapmam gereken diğer adımlar AutoCAD RAR dosyasının üstüne imlecimi getirip sağa tıklayıp klasörü ayıkla demek ve ayıklanmasını bekliyorum. Ayıklandıktan sonra ayıkladığım klasörün içine giriyorum. Tekrar giriyorum. Buradaki klasörü alıp masa üstüne atıyorum. Burayı kapatıyorum. Burayı dikkatlice takip et. Tekrar bu klasörün içine girip hemen ekrana büyüteceğim. AutoCAD disk görüntüsü dosyasının üstüne gelip sağ tıklayıp klasörü ayıkla diyorum. Ayıkladıktan sonra ayıkladığım klasörün içine girip setup dosyasını bulup sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorum. Evet diyorum. Gelen ekranda lisans sözleşmesini kabul edip ileri diyorum. Kuracağım konumu soruyor. Buradan istersem değiştirebiliyorum. Ben değiştirmeyip C'ye kurup indir diyorum. AutoCAD bilgisayarıma kuruldu. Kesinlikle başlatmıyorum. Pencereyi kapatıp pencereyi sağa alıp AutoCAD kısa yolun üstüne gelip sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyorum. Masa üstümdeki pencereyi sola alıyorum. Aynı şekilde az önceki pencereme gelip Medicine klasörünün içine girip AutoCAD yazan dosyayı bulup masa üstümden dosya konumunu açtığım programın penceresinin içine atıyorum. Hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Devam diyorum. İşlem bu kadar. Şimdi çalışıyor mu bir bakalım. Kısa yola tıklıyorum. Evet. Şu an AutoCAD'e girdim. Eğer o girişte bir sorun olursa, yani bu ekrandayken bir sorun çıkarsa, iki tane seçenek geliyor. Network lisans ve biri de farklı bir şey. Orada siz USA Network lisansı seçin, devam edin.